2016'da tıp fakültesini kazandım. 2023 Temmuz ayında ise mezun oldum ve 2023 Ekim ayında pratisyen hekim olarak acil sağlık hizmetleri istasyonunda çalışmaya başladım. Çünkü bayağı zor bir süreç gerçekten ve dışarıdan da korkutucu gözükebiliyor. Ama bu süreci doğru yönetince de gerçekten başarı olasılığının bayağı artacağını gözlemledim. Yani hala süreci olan güvenim sizin sayenizde de yüksekti bayağı. Çünkü bayağı profesyonel ve bayağı adımlarımızı sağlam atarak ilerliyorduk. Gerekli hangi belgeleri ekleyebileceğimiz, hani biraz da burada ikna kabiliyetini kullanmamız lazım. Yani çünkü onlar da ikna edilmek istiyorlar. Merhabalar, ben Amerika Göçmenlik Avukatı Ergül Çeliksoy. Bugün sizlerle EB2 Nation Trace Waiver vizesinden onay almış bir müvekkilimle yaptığımız sohbeti paylaşmak istiyorum. Kendisi henüz 26 yaşında ve EB2 Nation Trace Waiver vizesinden yani NIW vizesinden onay aldı. Belki de bu vizeden onay alan en genç kişilerden birisi. O yüzden ayrıca bu videoyu, bu sohbeti yaptığım için heyecanlıyım ve bunu sizlerle ayrıca paylaşmak istedim. Bu sohbette Orhan Bey bize EB2 Nation Trace Waiver vize başvuru süreci nasıldı? Bu vizeden nasıl onay aldı? Bu vize için aranan kriterleri nasıl sağladı? Bunlarla ilgili deneyimlerini paylaşacak. Orhan Bey merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba Ergül Bey, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim Orhan Bey. Gerçekten de bu EB2 Nation Trace Waiver vizesinden onay alan en genç kişi olabilirsiniz. En azından biz yüzlerce başvuru yaptık. Benim bu vizeye başvurduğum ve onay aldığım en genç kişi sizsiniz. 26 yaşında, kariyerinizin henüz başında. Bu noktadan başlamak gerekirse kısaca kendinizi tanıtabilir misiniz? Tabii ki. Ben 1998 yılında İstanbul'da doğdum. İstanbul'da büyüdüm. 2016'da tıp fakültesini kazandım. 2023 Temmuz ayında ise mezun oldum ve 2023 Ekim ayında pratisyen hekim olarak acil sağlık hizmetleri istasyonunda çalışmaya başladım. Genel olarak böyle ve sizle çalışmaya başladıktan bir 3-4 ay sonra da size tanıştım ve bir planlama yapmaya başladık başvuru planlaması yaptık ve Evet. vizeye başvurduk. Çok teşekkür ederim. 2023'te Temmuz'da mezun oldunuz. Evet. Ve sonra biz de sizinle 2024 Ekim galiba Ekim ayı mıydı? Yok, 2024 Temmuz muydu? Bir yıl sonrasında falan herhalde vize sürecini başlattık diye Evet. hatırlıyorum kabaca. Yani bir 1-2 yıllık mezuniyetten sonra 1-2 yıllık iş tecrübesiyle bu vizeye Evet. başvurmaya karar verdiniz. Evet. Siz ilk benimle iletişime geçtiğinizde ben acaba olmaz mı diye şüpheyle yaklaştım, açık konuşmak gerekirse, ama günün sonunda onay aldık. Bu vizeye başvurmaya nasıl karar verdiniz? Daha doğrusu niçin Amerika'ya, yani kariyerinizin henüz çok başında sizi Amerika'ya taşınmaya iten, burada kariyerinizi devam ettirmeye iten düşünce neydi? Nasıl bir planlamayla bu yola çıktınız? Amerika'ya ilk başta 2014'te gelmiştim. Burada yaşayan akrabalarımdan ötürü turistik olarak geldim, gördüm ve kültürü ve genel yaşam hayat biçimi hoşuma gitti. Ondan sonra ise tıp bölümünü kazandıktan sonra Amerika'daki araştırma olanaklarına ve buradaki doktorların hayat kalitesine, hayat standartına baktım ve gerçekten çok yüksek bir standartta yaşadıklarını ve özellikle akademisyen olmak isteyen kişilerin Amerika'da bayağı bir olanağa sahip olduğunu gözlemledim. İlk başta Amerika fikri böyle oluştu. Yani bir doktor olarak, bir akademik kişilik olarak Amerika'nın böyle kişilere verdiği değerden ötürü Amerika'ya gelme isteği oluştu. Peki siz şu an tabii Green Card sürecindesiniz hala. Bundan sonra buradaki kariyerinizin nasıl şekillendirmeyi düşünüyorsunuz? Yani kariyerinizin çok başında bu yola çıktınız ve yakın zamanda da Green Card'ınızı da alacaksınız. Buradaki planlamanız nasıl olacak? Burada neler yapmayı düşünüyorsunuz? Burada ilk olarak USMLE sınavına hazırlanmayı düşünüyorum. O sırada ise boş durmayıp gerekli ilgili olduğum medikal alanlarda observer olarak, yani gözlemci olarak durmayı, gerekirse eğer herhangi bir araştırma söz konusu olursa o araştırmalara girmeyi, o araştırmalarda yer almayı, CV'mi daha da güçlendirmeyi ve o sırada da dediğim gibi USMLE sınavına çalışıp burada practicing yani doktor olmayı hedefliyorum. Çok güzel. Umarım bu hedeflerinizi gerçekleştireceğinizden zaten şüphem yok benim. Şu ana kadar sizi yaklaşık bir yıldır tanıyorum ve yapabileceğiniz şeylerin potansiyelinin üstünde bir şeyinizin olduğuna bizzat tanık olmuş biriyim. Umarım gönlünüzce olur ve çok güzel bir süreç bekler sizi. Peki henüz kariyerinin başında biri olarak, yani mezuniyetten sonra bir yıl, 1,5 yıl gibi bir iş deneyimiyle nasıl oldu da EB2 Nation Trace Waiver vizesini duydunuz, haberdar oldunuz bu vizeden ve ya ben bu vizeye başvuracağım ve bu vize
vizeden onay alacağım dediniz. Bu düşünce nasıl şekillendi sizde? İlk başta ablam da sizin müvekkiliniz. Ablam tarafından duydum ve ablam da zaten Amerika'ya olan ilgimi bildiği için bunun bana göre olduğunu söyledi. Onun aracılığıyla da sizle tanıştım. İyi ki tanışmışım. Ve dediğiniz gibi başta kariyerim daha çok başında olduğum için ilk size telefon konuşmamızda da siz de dürüst oldunuz. Yani başvurabiliriz ama onay gelir mi gelmez mi? Bir şüpheleriniz vardı haklı olarak. Ama dediniz ki hani bunu birlikte başarabiliriz. Hani cesaretimin kırılmasına gerek yoktu ilk başta çünkü birazcık öyle düşündüm. Çünkü bayağı zor bir süreç gerçekten ve dışarıdan da korkutucu gözükebiliyor. Ama bu süreci doğru yönetince de gerçekten başarı olasılığının bayağı artacağını gözlemledim. Aynen, ben şeyi hatırlıyorum. Sanem Hanım sizden bahsetti, ablanız. Biz sizle görüştük. Ben size vize için aranan kriterleri ve bizi nasıl bir süreç bekliyor bunu anlattım. Haliyle siz ablanıza gidip ya bu avukat kesinlikle kabul alamayacağımı söylüyor gibi bir şey oldu. Sanem Hanım geri beni aradı. Ergül Bey, Orhan bayağı bir tereddüt yaşamış sizle görüştükten sonra diye. Sonra biz yeniden konuştuk ve bu kez ben size işin ne kadar ciddi olduğunu ve olumlu olumsuz yönlerini, dosyanızda güçlü olabilecek ve zayıf olacak yönleri anlatmaya çalıştığımı ifade ettim. Ve siz dediniz ki Ergül Bey bu yola çıkalım. Ben sonuna kadar devam etmek istiyorum ve onay da alacağımıza inanıyorum dediniz. Evet. Ben dedim ki birlikte çalışırsak neden olmasın ve bir süreç başlattık. Başvuru sürecini bir değerlendirmek gerekirse eminim bu videoyu izleyen birçok kişi de merak edecektir. Yani henüz kariyerinin başında olan birisi EB2 National Trust Waiver vizesinden nasıl onay aldı, nasıl bir başvuru hazırladı diye. Sizin başvurunuzda neleri kullandık? Başvuruda kullandığımız materyalleri hatırlıyor musunuz? Ne gibi belgeler kullandık? Kariyerinizi nasıl başvuruda yansıttık? Bunları bahsetmek ister misiniz fikir vermesi için? Öncelikle edeceğim tavsiye yaptığınız tüm akademik ve klinik hareketleri iyi dokümanlamak olur. Benim ta stajyerlikten ve internlükten çalıştığım hocalarımla aradaki iletişimi iyi tutup ilk onlardan referans mektubu almak oldu başlangıç olarak. Bu referans mektuplarında benim klinik olarak ve gerek iş ahlakı, etiği olsun buna benzer konularda kapasitemin yeterli olduğuna dair referans mektupları verdiler bana. İlk başta dediğim gibi yani tıp fakültesinden bile başlayan bir süreç bu. Yani daha çalışmaya başlamadan bile. Çalışmaya başladıktan sonra yaptığınız iş gerçekten özellikle de doktorlar için çok değerli ve kutsal bir meslek. Ben bir asistanlığım olmamasına rağmen pratisyen hekim olarak yaptığım acildeki tüm işleri, tüm pratik ve pratik işleri dokümanladım ve bunları sundum başvuru sürecinde. Onun dışında Amerika'ya gelmek istiyorsanız burada Amerika'da çalışma olmasın, sadece observership olsun, gözlemleme olsun. Gelip burada yüzünüzü tanıtmanız buradaki hocalara ve onlardan da bir mektup almanız bayağı faydalı olacaktır. Bunları söyleyebilirim. Bir de şeyi iyi yansıttık sanki. Biz orada konuştuk sizle başvuruyu hazırlarken. Yani sonuçta bu başvuruyu hazırladığımızda bu dosyayı inceleyen göçmenlik memuru şöyle bir algı oluşabilirdi. Onu konuşmuştuk. İşte 2023 Temmuz'da mezun olmuş. 2024 Temmuz-Ağustos'ta başvuruyu gönderiyor. 1 yıl, 1,5 yıllık bir iş tecrübesi var. Nasıl olur ki bu kriterleri sağlayabilir gibi bir düşünceye kapılma riskine karşı biz sizin o kısa gözüken, zaman olarak kısa gözüken iş deneyimlerinizi neredeyse yaptığınız bütün işleri, pratisyen hekim olarak yaptığınız bütün işleri detaylandırarak ve o kısa dönemdeki yoğun iş tecrübenizi dosyanızda yansıttık. Bu da bence etkili oldu. Yani zaman açısından değil ama emek açısından ve pratik açısından yaptığınız için yoğunluğuna başvuruda odaklandık. Herhalde bunun da etkisi oldu diye düşünüyorum. Evet, kesinlikle. Yani çünkü zaten çok yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Süre kısa olduğu için o çalıştığımız her günü iyi bir şekilde değerlendirip onu dosyaya yansıttık. Kaç tane hasta görüyorsunuz? Evet, farklı case'ler, yaptığınız hastanedeki deneyimler, aldığınız sorumluluklar. Bunların hepsinin güzel bir şekilde yansıtılması aslında çok önemli. Evet. Kesinlikle çok önemli başvuruda. Peki bu EB2 National Trust Waiver vizesinde bu vizeyi araştıranların da bildiği gibi sizin kendi skill'leriniz, kualifikasyonlarınız, yeteneklerinizi yansıtmamız gerekiyor. Buna ek olarak bir de Amerika'ya siz nasıl katkı yapacaksınız, değil mi? Evet. Bunu da dosyada göstermek gerekiyordu. Biz sizin başvurunuzda bizzat doktor olmanızın, doktorluk mesleğinin Amerika için öneminden yola çıktık ve bir takım işte istatistikleri kullandık.
Amerika'daki doktor açığının olduğunu ve sizin de mesleğiniz gereği bu açıkları güzel kapatabileceğinizi söyledik. Sizin bu Amerika'ya katkı kısmında dosyanıza yansıttığımız yönlere ilişkin düşüncelerinizi paylaşabilir misiniz? Dediğiniz gibi Amerika doktorlara değer veriyor ve gerçekten doktorlara da ihtiyacı var. Özellikle Türkiye gibi bir ülkedeki doktorlara değer veriyorlar. Çünkü bizdeki sosyal devlet sistemi sayesinde çok fazla hasta görmemiz onların ilgisini çekiyor. Çünkü gerçekten yani burada Amerika'da bir asistanla Türkiye'deki bir asistanın gördüğü, gözlemlediği hasta ve deneyim çok daha farklı olabiliyor. Onlar da bunun farkında. Dediğim gibi Türkiye'de kazandığımız deneyimler Amerika kullanılabilecek bir yol olarak görüyor. Bizim bu deneyimlerin hazırladığı, bize verdiği pratik yetenekleri. Ya sonuçta siz Amerika için yetişmiş, eğitimini Evet. tamamlamış, tecrübeli, Amerika'ya katkı etmeye hazır insanlarsınız yani. Değil mi? Yani başlangıç noktası biraz bu olunca, kendine de biraz güvenince yaptığı işe ve tecrübesine bu işler genelde olumlu sonuçlanıyor sizinkinde olduğu gibi. Evet, kesinlikle. Aynen. Şimdi şeyi soralım. Başvuru süreci ne kadar sürdü? Mesela biz sizin başvurunuzu hazırladık ve hızlı işlem yani premium processing yaptık. Hatırlıyor musunuz? Başvuru süreci nasıldı? En baştan onay gelene kadar nasıl bir süreç yaşadınız? Başvuru sürecini gönderdik Premium Processing'le. Yaklaşık 45 iş günü içerisinde bir cevap gelmesi lazım. Bana ilk bir ay içinde bir cevap geldi. Ekstra belge sunmam gerektiği için. Bu hani reddedilme de değil, kabul edilme de değil. Sadece ekstra belge sunmanız daha iyi olur. Sunmazsanız reddedilebilir diye bir RFE, Request for Evidence geldi. Ekstra bilgi belge talebi. Evet. Kapsamlı da bir şeydi. RFE'ydi değil mi? Yani onu biz Evet. oturup değerlendirdik. Orada acaba red mi olacak diye bir endişe de olmuş olabilir tabii. Çünkü çok 10 sayfaya yakın, 9-10 sayfalık kapsamlı bir ekstra bilgi belge talebi istediler bizden. Biz oturup ona cevap hazırladık sizle birlikte. Orada endişe oluştu mu sizde acaba bu iş olmayacak diye? Yani hala sürece olan güvenim sizin sayenizde de yüksekti bayağı. Çünkü bayağı profesyonel ve bayağı adımlarımızı sağlam atarak ilerliyorduk. Gerekli hangi belgeleri ekleyebileceğimiz, hani biraz da burada ikna kabiliyetini kullanmamız lazım. Yani çünkü onlar da ikna edilmek istiyorlar. Gerçekten Amerika'ya gelince kualife bir eleman olacak mısın? Kesinlikle. Diye. Gerçekten yani kendimizi kanıtlamamız, hani gerçekten de bu Green Card sayesinde biz bu ülkeye faydalı kişiler olacağımızı göstermemiz gerekiyordu. Bunun için gerekli birkaç belge daha topladık. Yine benim dediğim gibi ta okul zamanından bile hala kontakta olduğum hocalarım sağ olsun, onlarla birlikte birkaç belge daha hazırlayıp onları da Dosyaya ekledik yine dosyaya tabii ki. ekledik, evet. Aynen. Ve sonunda da onay aldık. Sizin durumunuz gerçekten hani insanları bence motive edici, umutlandırıcı bir süreç. Eminim bu vizeyi araştıran insanlar bu vizeye baktığında alanına katkı yapmak, Amerika'ya katkı yapmak, ya bunlar acaba nasıl, bu kriterleri nasıl sağlayabilirim diye düşünüp kafasına somutlaştırmak istiyorlar. O yüzden bu sohbeti, bu videoyu sizin özellikle çekmek istedim. Çünkü bu vizeyi araştıran kişiler biraz baktığında kafalarında biraz daha şekillenecektir diye düşünüyorum. Siz de çok samimi bir şekilde başınızdan geçen süreci anlattınız. Var mı tavsiyeleriniz? Özellikle kariyerinin başında olan kişilere, alanınızdaki kişilere tavsiyeleriniz var mı bu süreçle ilgili? Var. Rekabet çok yüksek bu akademik konularda özellikle. O yüzden birazcık göz korkutucu olabiliyor. Hatta belki başvurmaktan çekinen bir sürü insan da olabilir. Ama yaptığı işi küçümsememesi. Çünkü yani zaten küçümsenecek bir iş değil ama gerçekten rekabet çok yüksek olduğu için acaba ben gerçekten kualife olacak mıyım bu iş için? Eğer dediğim gibi bir tıp hekimi olarak söylüyorum. Türkiye'deki tüm hekimler çok değerli. Dediğim gibi ben pratisyen olarak başvurdum. İş deneyimim az olmasına rağmen. Vereceğim tavsiye, her zaman kendinize güvenin. Yaptığınız işi küçümsemeyin, küçümsettirmeyin. Organize bir şekilde, ben siz ilerledim, çok memnunum. Güzel bir legal counseling ile birlikte bu işi halledebileceğini zaten ben de örneğiyim. Çok teşekkür ederim Orhan Bey. Bence çok güzel bir sohbet oldu. Bundan sonraki uzun yıllar sürecek Amerika'daki kariyeriniz için şimdiden başarılar diliyorum size. Bence çok daha güzel bir kariyer inşa etmek için. Çünkü buraya erken gelmenin bir avantajı da ne? Nasıl ilerleyeceğinizi yaşamak istediğiniz ülkede şekillendirme imkanına sahipsiniz şimdi. Bu çok bence önemli ve değerli. Tamamen yaşamak istediğiniz ülkede şu an kariyerinizi şekillendirme fırsatına sahipsiniz siz. Bu yönüyle gerçekten çok şanslısınız
şanslısınız. Green Card'ı bu kadar erken alıyor olmak büyük bir avantaj sizin için. Umarım her şey gönlünüzce olur. Biz zaten iletişimde kalacağız sizle. Evet. Green Card başvurunuzu yapacağız vakti gelince. Sonra da yine iletişimde kalmaya devam edeceğimizi düşünüyorum. Belki gelişmeler oldukça doktorluk üzerine birkaç yıl sonra oturup tekrar konuşuruz ve burada çalışmanın artıları eksilerine bunları konuştuğumuz bir sohbet yine yapmış oluruz. Bu noktada eklemek istediğiniz bir şey varsa buyurun, yoksa kapatalım. Yok, dediğiniz gibi çok teşekkürler. Tüm süreç gerçekten çok, yani bana çok hızlı ilerledi. Yani uzun olmasına rağmen, çünkü bu süreçten önce bir hazırlık süreci oluyor. Tüm belgeleri toplama, yani o premium processing'den önce kaç ay uğraştık ama Evet. gerçekten yani bir rüya gibi, yani çok hızlı şekilde ilerledi, pürüzsüz şekilde. O yüzden teşekkür ediyorum ben de size. Ben rica ederim, işimizi yapmaya çalışıyoruz. Ben zaten dediğim gibi özellikle erken bir şekilde kariyerinin başında sizin buraya gelmeniz bence çok değerliydi. Sizin için de öyle. Kariyerinizi burada şekillendirme fırsatı olacak. Belki bir zaman kaybı olmayacak. 3 yıl, 5 yıl belli bir alanda ilerledikten sonra gelmek bir seçenek ama sizin özelinizde söylüyorum. Bence çok şanslısınız. Evet. Bu şansı da en iyi şekilde kullanacağınızdan şüphem yok. Tekrar teşekkür ederim davette kabul ettiğiniz için. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Orhan Bey ile bence oldukça verimli bir sohbet gerçekleştirdik. Dediğim gibi kendisi henüz kariyerinin çok başında, pratisyen hekim olarak mezuniyet sonrası, tıp mezuniyeti sonrası birkaç yıllık deneyimiyle EB2 National Trust Waiver vizesine başvurdu ve onay aldı. Kariyerinin çok başında yaşamak istediği ülkeye, Amerika'ya geldi. Bundan sonraki sürecini, kariyerini tamamen burada şekillendirecek. Eğer siz de Amerika'ya gelmeyi, Amerika'da yaşamayı, çalışmayı düşünüyorsanız, Green Card'a başvurmayı düşünüyorsanız, buraya oturum alarak gelmek istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz. EB1A olağanüstü yetenek vizesi ya da EB2 National Trust Waiver vizesi, yani sponsor gerektirmeyen vize türlerine başvurmayı düşünüyorsanız bizimle iletişime geçebilir. Detaylı ve güncel bir CV'nizi bize gönderebilirsiniz. Biz CV'nizi inceledikten sonra eğer bu vize için aranan kriterler için uygun olduğunuzu düşünüyorsak sizinle ücretsiz bir Zoom görüşmesi yapıyoruz ve sürecin detaylarını, nasıl bir başvuru hazırlanacağını size detaylı şekilde anlatıyoruz ve süreci bizimle takip etmek isterseniz de sürecin en başından en sonuna kadar başvuru işlemlerinizi gerçekleştiriyoruz. Tekrardan videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bu videoları faydalı buluyorsunuzdur. İlerleyen süreçte farklı alanlarda bu vizeden onay aldığımız müvekkillerimizle videolarımızı sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdilik görüşmek üzere.